Günaydın. Aşkım. De günaydın. Günaydın. Yeni metal dedektörümüzle birlikte yola çıktık bugün sabah. Bu arada ben İpek, eşim Fabio. Metal dedektör videolarımızı hatırlıyorsunuz. Onunla da güzel şeyler buluyorduk ama şu an piyasanın en iyi metal dedektörlerinden biri elimizde. Pinpointer'ımız da var. Fabio'nun her videoda isyan ettiği. Ve bugün ertesi günü, yani daha dün geldi, eve ulaştı. Evin etrafında şöyle bir araştırdık arkadaşlar. Hemen bir tane evin bahçesinde madeni para bulduk. Öyle olunca bugün bütün planları iptal ettik ve metal dedektörle çıktık. Bakalım ne yapacağız? Bir şey bulacak mıyız? Yani bugün aslında bir prova arkadaşlar. Bu metal dedektörün bir provası. Umarım güzel olur. Ay güneş çok gözüme girdi. Güneş gözü bile kesmiyor bugün. Bakalım arkadaşlar, gidiyoruz. Şansımız açık olsun. Burada daha önce bir tane ev varmış arkadaşlar. Bakın, doğa kapatmış, onu içine almış. Bu arada her yer şu sarı çiçeklerden dolu. Size de göstereceğim. Ay çok korkuyorum ya burada yürümeye. Burası böyle kapalı bir yuvarlak gibi. Şöyle gösterecek olursam size. Şimdi az önceki bahsettiğim evin yanından geçiyorum. Şimdi gidiyoruz. Daha yolumuz var. Yaklaşık 40 dakika falan yürüdük. Ama gelmek istediğimiz yere henüz gelemedik. Çok yoruldum. Buralara zaten arabayla gelemiyorsunuz. Arabayı bir yere kadar kullanıp park edip yürümeniz gerekiyor. Öldüm ama gerçekten. Yudum su içim ya. Şimdi bu arkadaşlar pinpointer oluyor. Şurayı kazdık. Bakacağız şimdi, bu tamamen nerede olduğunu söylüyor bize. Questa? Una moneta, un bottone. Şimdi pinpointer'ın nasıl çalıştığını görüyorsunuz. Videoda ses çıkmıyor ama direkt hangi noktada olduğunu size gösteriyor. Eskiden yoktu, çok zorlanıyorduk. Che cosa? Dai monete ya. Non è moneta perché non suonava. Çivi arkadaşlar. Yeni aldığımız metal dedektörün adı Deus Due arkadaşlar. Çok nasıl diyeyim, çok fonksiyonlu bir metal dedektör. İçinde çok fazla program var. Ama orada 12 programmesi. 12 già ci sta dentro. 12 fai tu. 14. Arkadaşlar yanlış söylemişim. 14 tane. O 12 o 14 Okay. Şöyle söyleyelim. 12 tane program hazır içinde geliyor. 12 tane programı da siz içerisine kendiniz yükleyebiliyorsunuz. Tabii bu sizin yaşadığınız yere göre de değişiyor. Sizin yaşadığınız yerin toprağının minerallerine göre bir şeyleri azaltıp artırabiliyorsunuz. Ya da toprağın ne kadar derinliğine bakmasını istiyorsanız onu artırıp azaltabiliyorsunuz. Biraz böyle değişik. Yani yanılmıyorsam 10 değişkenli falan bir program olması lazım. Daha dün elimize geldiği için dün akşam bir program kendimiz yaptık. Ama tabii ki bu şey demek değil. Mükemmel bir program demek değil. Kullandıkça öğreniyorsunuz. Ve bugün bir prova aslında bu. Sesini öğrenmeye çalışıyoruz. Şimdi mesela bizim eski metal dedektörde ötme şeklinden, sesinden biz ne olduğunu anlıyorduk. Mesela diyorduk ki metalin cinsi şu ve ötüş şeklinden de iyi bir şey mi yoksa çöp mü? Biraz anlaşılıyordu. Yine de açıyorduk ama bugün de şimdi onları öğrenmeye çalışıyoruz. Biraz böyle zor olacak. Yani en az 4-5 kere çıkmamız lazım bence bu dedektörle. Sonrasında da öğreneceğiz. Bugün biraz çalışma gibi düşünebilirsiniz. Mesela az önce çivi çıktı. Neymiş? Demek ki dedik bu ses iyi değilmiş. Bu sesi duyduğumuz zaman açmamıza gerek yokmuş. Bize şu an tamamen bir ders gibi. Öyle düşünebilirsiniz. Bu arada çok sıcak, ceketimi çıkarttım ve hala sıcak. Az önce Fabio mesela ayakkabısını da kontrol etti. Giydiğiniz ayakkabıda da metal varsa ona da dikkat etmek gerek. Metal dedektörle çıkmadan önce mesela yüzüğünü çıkartıyor. Giydiği ayakkabıda çok fazla metal olmamasına dikkat ediyor. Bir de bende çok fazla gördüğünüz gibi metal var. O yüzden ben biraz o araştırırken arkasından falan yürüyorum. Çok etrafında olmuyorum. Çünkü onlara da ötebiliyor hassas olduğu için. Bir de bu yeni metal dedektör gerçekten çok hafif arkadaşlar. O harika bir şey. Ya diğeri de aslında Fabio'ya göre çok ağır değildi ama bu bayağı bir rahatlık sağlıyor. Komodite sağlıyor size. Çok rahat.
araştırabiliyorsunuz. Ben bile mesela arada bir Fabio'dan alıp hani kendim taşıyorum falan, güzel oluyor. Şimdi şurada güzel bir şey öttü. Bakalım bir şey çıkacak mı? Bir kazalım orayı. Una moneta. Buona pure, pulizzano po'? No. Ah no, un bottone. Bu bir düğme, ceket düğmesi. Muhtemelen savaş döneminden kalma. Sonra bir temizleyip bakacağız ona. Öyle olduğunu tahmin ediyoruz. 2. Dünya Savaşı olabilir. Bizde böyle birkaç tane daha düğmeler var bu şekilde. Şey diye düşünüyorum, hani bir gömlek için yeteri kadar olduğunda müthiş güzel bir gömlek bulduğumda onun düğmelerini bu savaş düğmeleriyle değiştirebilirim. Che facevano? Germany people, Italy hide. Ah, hier. Sì, bakın. Ay. Burası Almanya'nın işgali altında olduğu için İtalya 2. Dünya Savaşı'nda insanlar bu tarz yerlere saklanıyordu diyor Fabio. Bu onlardan bir tanesi. Zaten içlerine gittiğinizde böyle taşlardan böyle yapılar yaptıklarını görüyorsunuz. Hani çimento yok, taşlarla böyle etrafı kapatacak şekilde yapmışlar. Gerçekten hani üzgün bir hikaye aslında ama biliyor olmak da güzel bir yandan. Tarihin bir parçası yani. Şimdi dönüş yolundayız. Her yer yemyeşil. Boyum kadar otlar var arkadaşlar. Ben Fabio'nun adımlarını takip ediyorum. Hani bir yılan falan varsa kaçmış olsun. Ben de onun arkasından böyle gideyim diye. Bakın nerelere gidiyoruz ya. Bir bakın lütfen. Bak Allah'ım. Her yer resmen taş falan. Vengo. Grazie amore. Fabio bazen böyle benim yolumu açıyor arkadaşlar. Boyumu aşan böyle dikenli şeyler olduğunda. Che succede? Sì. Ma va bene, ci sta giorni così, no? Eve dönerken yürüdüğümüz bir yol. Eskiden de burası bir yol olduğu için sağlı sollu. İşte traktör şu an kullanıyor. O zamanlar işte at arabası ya da yaya yolu olarak galiba kullanılıyordu. Ben dedim ki Fabio buraya da bir baksan, eve dönüyoruz zaten, hazırda buradayız. O da bir baktı, şurada bir şey öttü de muhtemelen iyi bir şey değil diyor. Yine de açalım dedik. Ben ısrar ettim daha doğrusu. Bir de eğer böyle eski yolda bir arama yapıyorsanız ya sağına ya soluna bakmak gerekiyor, ortasına değil. Çünkü biri yürürken düşürdüyse ortadan yürümeyeceği için. Bu da böyle bir ipucu olarak size düşeyim. Yani sanki çok metal dedektörle aramaya gidiyorsun. Öyle bir şey yok ama işte aklınızda olsun, kültür, ne bileyim, bilmiyorum. Bakalım ne çıkacak ya. Çok merak ediyorum. Şimdi pinpointer'la neresi olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Biraz uğraştırdı bizi, bayağı aşağıda. Bakın ne kadar toprak çıktı arkadaşlar. Anneanne de bugün bizle. Kazma görevi onda. Ben video çekme görevini aldım her zamanki gibi. En hafif iş bende. Fabio'da metal dedektörle. Böyle anneanne de yürüyüş yapmak istiyordu. Gel dedik. Boşu boşuna açtık. Ben ısrar ettim. Üzgünüm ama çöp çıktı yani. Demir böyle paslanmış bir demir. Size şu bizim yolu göstereyim. Bakın işte bahsettiğim yol burası arkadaşlar. Arkadaşlar başka bir alana geldik. Böyle burası biraz daha büyük ağaçların olduğu bir yer. Aslında eskisiyle bakmıştık. Bu yenisiyle bir bakalım dedik. Şurayı kazdık. Evet, tabii. İşte bu arkadaşlar. Bunu temizlemek lazım tabii. Ne olduğu anlaşılmıyor. Ben artık videoyu aslında kapatmıştım. Biraz umutlarım tükendiği için artık hani öylesine devam ediyorduk. Video çekmiyordum. Alan falan da değiştirince. Ama bir şey bulduk en azından. Çok meraklıyım. Sadece temizlemek lazım. Yani görünmeyecek şekilde şu anda. Bir bakalım hangi zamandanmış, merak ediyorum. Bugünün buluntularına birlikte bir göz atalım. 1914 zamanından Victoria Emanuele 3'ün zamanından bir madeni para bulduk. 20 sente denk geliyor. O zamanlar İtalya'da krallık vardı ve biliyorsunuz ki dünyadaysa 1. Dünya Savaşı. Biraz düşündüğünüzde bunun kaç yıldan beri toprağın altında olduğunu ve buna en son sizden önce kimin dokunmuş olduğunu gerçekten tüyleriniz ürperebiliyor. Yıllar ona o kadar iyi davranmamış. Üzerindeki birçok şeyi temizleyemedik ve
maalesef silindiği için şöyle küçük bir araştırmayla sadece ne olabileceğine ulaştık. Napolyon'un üniformasındaki düğmelerden biri olma ihtimali gerçekten çok yüksek. Bunu araştırırken çok değişik şeyler öğrendim. Bunlardan en ilginci ise şuydu. Napolyon'un ordusunun üniformalarında düğmeler için kalay kullanılmış. Kalay ise o kadar değişik bir forma sahip ki alfa kalay ve beta kalay diye iki yapıdan oluşuyor. Bunlardan beta kalay 13 derecenin altındaki sıcaklıklara maruz kaldığında alfa kalayına dönüşebilip kalay zararlısı olarak bilinen bir işlemle düğmelerin ufalanarak toz haline gelmesine neden olabiliyormuş. 1800'lü yılların başında Napolyon ordusu Rusya'ya gider ve orada tabii ki 13 derecenin altındaki sıcaklıkta işte tam da bu kalay zararlısı olayı gerçekleşir ve düğmeler ufalanarak parçalanır. İşte bunun sonucunda askerlerin birçoğunun donarak öldüğü düşünülüyor. Aslına bakarsanız zaten üniformalar soğuklara karşı dayanıklı değilmiş. Yani bu kayıplardan sadece düğmeleri mi sorumlu tutabiliriz bilmiyorum. Ama bu da bir efsane olarak anlatılanlardan. Bu videonun da böylece sonuna geldik. Umuyorum ki izlerken eğlenmişsinizdir. Daha fazla video için, özellikle de metal dedektörle daha fazla video için kanalıma abone olmayı ve videoya like bırakmayı unutmayın. Hoşça kalın.